Bir taş parçası. Rengi sıra dışı, yapısı alışılmadık. Elinize aldığınızda sizi bir şekilde etkiliyor. Peki ya o taşı bulduktan sonra hayatınızda güzel şeyler olmaya başlarsa? Tesadüf mü yoksa bir işaret mi? Tarih boyunca insanlar doğada karşılaştıkları bazı nesnelere, taşlara, boynuzlara, bitkilere sıra dışı anlamlar yüklediler. Çünkü bu objeler ya renkleriyle ya da dokularıyla bir şekilde dikkat çekici geldi. Ve unutmayın, İnsan zihni açıklayamadığı şeyleri anlamlandırmak ister. Eğer o nesneyle karşılaştıktan sonra iyi bir şey olduysa, kişi bunu şans ile değil, o nesneyle ilişkilendirirdi. Ve işte o an, o nesne sıradanlıktan çıkmıştı. Zamanla bu inanç çevresine yayıldı. Başkaları da aynı türden nesnelere sahip olmaya çalıştı. Çünkü artık o nesnelerin kötülükleri uzak tuttuğuna, şans getirdiğine inanılıyordu. Bu tılsımlı objeler çoğu zaman renklerine ya da yapılarına göre sınıflandırıldı. İnsanlar görünüm olarak benzer olan şeylerin etkilerinin de benzer olacağına inandılar. Mesela yarı saydam ve kremsi renkteki taşlara süt taşı denildi. Çünkü o taşların emziren kadınların sütünü arttırdığı düşünülüyordu. Bu düşüncenin temelinde renk benzerliğinden doğan bir metafizik bağ kurma çabası vardı. Bu sadece bir örnek. Aynı düşünce yapısı başka pek çok nesnede de karşımıza çıkıyor. Bir nesne görünüşüyle bir durumu çağrıştırıyorsa, insanlar onun o durumu etkileyebileceğine inanmış. İşte tılsım inancının kökeni tam da burada yatıyor. İnsan zihni doğadaki benzerlikleri anlamlarla birleştiriyor. Anlamı ise zamanla inanca dönüştürüyor. Erken dönemlerde doğa olayları, hastalıklar ve beklenmedik felaketler doğrudan doğaüstü varlıkların müdahalesiyle açıklanıyordu. Bu varlıklar cinler, hayaletler ve kötü ruhlardı ve insanlarla aynı dünyada fakat görünmeyen bir düzlemde var olduklarına inanılıyordu. Doğaüstü tehdidi kontrol altına almak isteyen insan zihni, görünmeyenle baş edebilmek için görünür araçlar yarattı. Bu araçlarda büyüsel sözler, semboller ve tılsımlı objelerdi. Büyü burada sadece bir ritüel değil, aynı zamanda bilgi ve güç üretme biçimiydi. Bir anne kremsi bir taşın sütü arttırdığına inanır. Bir asker yün ipliğe dizili boncuklarla savaşa geçerdi. Göbek deliğine konulan bir taş bedene giren cinleri uzak tutabilirdi. Bu inanç benzeri etkiler mantığıyla işliyordu. Süt rengine benzeyen taş sütü çoğaltır. Güzel gözlü bir figür kem göze kalkan olurdu. Tılsım kullanmak sadece fakir halkın şeytan korkusuyla yarattığı ya da yaptığı bir uygulama değildi. Saraylarda, tapınaklarda, hatta kral mezarında bile tılsımlara rastlanır. Herkes aynı korkuyu yaşıyor. Herkes korunmaya muhtaç hissediyordu. Mezopotamya'da kadınlar doğum sırasında Lamasto adlı korkunç cinin bebeği çalacağına inanır. Boyunlarına pazuzu başı kolyeleri takardı. Bazen bu objelerden korunma değil, kazanç da beklenirdi. Zenginlik, uzun ömür, şans getirmesi için üzerine yazılar yazılır, kapı üstlerine ya da bedene yerleştirilirdi. Taş boncuklar renklerine göre ayrılır. Bazıları koruma, bazıları şans getirmesi için. Silindir mühürler taşıyana ömür, bereket ve refah diler. Bazılarının üzerinde tanrıların adı yazılır. Pazuzu başı anne ve bebek koruyucusudur. Lamastu'ya karşı en etkili tılsım olarak kabul edilir. Göz tılsımları ise kem gözü uzaklaştırmak için kullanılır. Tılsımlar sade bir taştan ibaret değildi. Yazılı muskalar, yün iplerle sarılmış yumaklar, içine sedir yağı damlatılmış torbalar, 7 düğümle bağlanan kordonlar. Bazı muskalarda dua vardı. Bazılarında çıkması istenen varlığa hitaben yazılmış emirler. Birini korumak için yapılan bu nesneler aynı zamanda kutsal ve sembolik bir dille evrene mesaj gönderiyordu. Eski Mezopotamya'da tılsım ve büyü nasıl görünmeyeni kontrol etme çabasıysa, Anadolu halk kültürlerinde benzer işlevleri olan uygulamalar mevcut. Özellikle al basması inancı, doğum sonrası kadınlarda görülen ateşli ve nöbetli durumların kötü bir ruhun etkisiyle açıklanmasıdır. Anadolu'da bu varlık al karısı ya da albus olarak anılır ve tıpkı Mezopotamya'daki Lamastu gibi hem anneye hem de bebeğe musallat olduğuna inanılır. Buna karşılık olarak Anadolu'da da koruyucu tılsımlar, kurşun dökmeler, nazarlıklar, muskalar ve dualar kullanılmıştır. Üstelik bu gelenekler sadece kırsal alanda değil, şehir hayatında da varlığını sürdürmektedir. Bu durum
Mezopotamya'dan beri süregelen büyüsel düşüncenin kültürel sürekliliğini açıkça gösterir. Bugün bile bu inançları görmek mümkün. Bir nazar boncuğu, bir muska ya da annemizin bize beşikte taktığı nazarlık, hepsi Mezopotamya'nın kadim inancından tortular taşıyor. Al basması ile Lamastu aynı korkunun iki farklı coğrafyadaki yüzü. Aynı kaygılar, aynı çözümler. Tılsım, korkunun maddeye dönüşmesidir. Görülmeyeni kontrol etme arzusunun ilk sembolü. Yeni doğum yapan kadınların başlarına bağladıkları kırmızı kurdale, senin boynunda taşıdığın o kolye, bileğine taktığın bileklik, peki ya parmağındaki yüzük sadece bir takı mı, yoksa binlerce yıllık bir inancın yansıması mı? Mezopotamya'nın topraklarından yükselen bu kadim ses, bugün bile kulağımıza fısıldıyor. Korkma, tılsım seni koruyor. Tılsımın gücünü Mezopotamya'nın kadim topraklarında keşfettik. Peki ya kendi coğrafyamız? Anadolu'nun dağ köylerinde bulunan gizemli muska taşları, taş evlerde hala rüzgarla sallanan ve ses çıkaran objeler, mezar başucunda yerleştirilmiş bilinmeyen figürler, toprağın altından çıkan nazar heykelcikleri. Bunlar da sadece tesadüf mü, yoksa binlerce yıllık başka bir büyünün izleri mi? Bir sonraki videoda bu kez yüzümüzü Anadolu'ya çevireceğiz. Çünkü bazı tılsımlar vardır, yer değiştirir ama asla unutulmaz ve belki de hala aramızdadır.